Tavşan Puffy'nin macerası. Bir zamanlar, büyük ve gizemli bir ormanda yaşayan Puffy adında küçük bir tavşan vardı. Puffy, ormanın her köşesini keşfetmeyi ve yeni arkadaşlar edinmeyi çok severdi. Bir gün, Puffy ormanda yaşlı bir kaplumbağa ile karşılaştı. Kaplumbağa ona, ormanın derinliklerinde, dilekleri gerçekleştiren sihirli bir taş var. Ancak bu taşı bulmak, cesaret ve iyi kalplilik gerektirir, dedi. Puffy, bu hikayeyi duyunca heyecanlandı ve sihirli taşı bulmaya karar verdi. Puffy, sabahın erken saatlerinde yola çıktı. Yanına biraz havuç ve su aldı. Ardından ormanın derinliklerine doğru atladı. Yol boyunca ağaçların arasında zıpladı. Kuşların şarkılarını dinledi ve çiçeklerin kokusunu içine çekti. Ormanın içlerine doğru ilerledikçe, ağaçlar daha sıklaştı ve hava kararmaya başladı. Ancak Puffy, korkusunu yenerek yoluna devam etti. O sırada, bir ağacın altında bir ses duydu. Puffy, sesin geldiği yere yaklaştığında, bir baykuşla karşılaştı. Baykuş, "Bu saatte ormanda ne arıyorsun küçük tavşan?" diye sordu. Puffy, sihirli taşı aradığını söyledi. Baykuş, "Bu taşı bulmak zor olabilir. Ama ben sana yol gösterebilirim," dedi. Baykuş, Puffy'yi ormanın en karanlık köşelerine kadar yönlendirdi. Puffy, baykuşun rehberliğinde ilerlerken, ormanın sırlarını keşfetmeye başladı. Baykuş, ona hangi ağaçların güvenli olduğunu ve hangi bitkilerin tehlikeli olduğunu anlattı. Yolculuk devam ederken, Puffy'nin önüne büyük bir nehir çıktı. Puffy, nasıl karşıya geçeceğini düşünürken, nehrin kıyısında bir kurbağa gördü. Kurbağa, "Merhaba küçük tavşan. Nehrin diğer tarafına geçmek mi istiyorsun?" diye sordu. Puffy, başını sallayarak evet dedi. Kurbağa, "Sana yardım edebilirim," dedi ve Puffy'yi sırtına alarak nehrin karşısına geçirdi. Puffy, kurbağaya teşekkür etti ve yoluna devam etti. Şimdi, sihirli taşa bir adım daha yaklaşmıştı. Puffy, yoluna devam ederken karşısına dik bir tepe çıktı. Tepeyi aşmak için biraz daha cesaret toplaması gerekiyordu. O sırada, bir sincapla karşılaştı. Sincap, "Bu tepeyi aşmak zor olabilir. Ama ben sana yardım edebilirim," dedi. Sincap, Puffy'yi ağacın dallarından tepenin zirvesine kadar rehberlik etti. Birlikte, tepeyi aştılar ve ormanın daha da derinlerine indiler. Puffy, sincapla vedalaştıktan sonra yoluna devam etti. Ormanın daha derinliklerine indikçe, Puffy'nin önüne büyük bir mağara çıktı. Mağaranın girişi karanlık ve ürkütücüydü. Puffy, bir an tereddüt etti ama sonra cesaretini topladı ve içeri girdi. Mağaranın içinde, yavaş yavaş parlayan bir ışık fark etti. Bu ışık, mağaranın derinliklerinden geliyordu. Puffy, ışığa doğru ilerledikçe mağaranın duvarlarında parlayan taşları gördü. Bu taşlar, ona doğru yolu gösteriyordu. Puffy, mağaranın sonunda sihirli taşı buldu. Puffy, sihirli taşı bulduğunda, taşı eline aldı ve dileğini düşündü. Puffy'nin en büyük dileği, ormandaki tüm hayvanlarla dostluk kurmaktı. Taş, Puffy'nin bu dileğini duyduğunda, birdenbire parlamaya başladı. Mağara, büyülü bir ışıkla doldu ve Puffy'nin etrafında renkli ışıklar dans etmeye başladı. Puffy, bu anın büyüsüne kapıldı ve dileğinin gerçekleşeceğine inandı. Taşı aldı ve mağaradan çıktı. Artık Puffy, ormanda yeni bir maceraya atılmaya hazırdı. Mağaradan çıktığında, Puffy'nin etrafında birçok hayvan toplandı. Baykuş, sincap, kurbağa ve daha birçok hayvan ona katıldı. Hepsi, Puffy'nin dileğinin gerçekleştiğini görmek için oradaydı. Puffy, yeni arkadaşlarıyla birlikte ormanın derinliklerinde oynamaya başladı. Artık, Puffy'nin ormanda birçok dostu vardı ve her gün onlarla vakit geçirebilecekti. Puffy, bu dostluğun ve paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu anlamıştı. Ormanda herkes birbiriyle uyum içinde yaşıyordu. Puffy ve arkadaşları, ormanda birlikte birçok macera yaşadılar. Her gün yeni yerler keşfettiler, oyunlar oynadılar ve birbirlerine yardım ettiler. Puffy, dostluğun ne kadar değerli olduğunu öğrendi ve bu değerleri her gün yaşadı. Ormanın diğer hayvanları da Puffy'den ilham alarak daha çok birlik oldular. Orman, artık daha huzurlu ve mutlu bir yer haline gelmişti. Puffy'nin cesareti ve iyi kalpliliği, ormandaki tüm hayvanlara örnek olmuştu. Günler geçtikçe, Puffy'nin maceraları ormanda dilden dile yayıldı. Herkes, Puffy'nin sihirli taşı bulma hikayesini dinlemek istiyordu. Puffy, bu maceranın ardından ormanın en sevilen tavşanı haline geldi. Herkes, onunla dost olmak ve maceralarını dinlemek istiyordu. Puffy, her gün yeni bir maceraya atılarak, ormandaki dostluğun ve dayanışmanın ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Ve böylece, Puffy'nin hikayesi, ormanda sonsuza dek anlatılmaya devam etti. Puffy,
ormanda geçirdiği günlerden birinde derin bir mağara keşfetti. Mağaranın içi karanlık ve ürkütücüydü ama Puffy'nin merakı onu içeri girmeye zorladı. Mağaranın derinliklerine indikçe duvarlarda parlayan eski çizimler fark etti. Bu çizimler, ormanın eski zamanlarda nasıl bir yer olduğunu anlatıyordu. Puffy, bu eski hikayeleri keşfederken ormanın tarihini daha iyi anladı ve ormandaki diğer hayvanlara bu hikayeleri anlatarak onların da öğrenmesini sağladı. Bir gün Puffy, ormanda yaralı bir kirpi buldu. Kirpi, ayağını bir çalıya takmış ve oradan çıkamıyordu. Puffy, hiç tereddüt etmeden kirpinin yanına gitti ve onu kurtardı. Kirpi, Puffy'ye teşekkür etti ve ona nasıl daha dikkatli olabileceğini öğretti. Puffy, kirpinin öğütlerini dinledi ve ormanda daha dikkatli olmaya başladı. Bu olay, Puffy'ye yardımseverliğin ve başkalarına karşı sorumluluk sahibi olmanın ne kadar önemli olduğunu öğretti. Yıllar geçtikçe, Puffy ormanın en bilgili ve saygı duyulan hayvanlarından biri haline geldi. Diğer hayvanlar ona danışmak için gelir ve onun bilgeliğinden faydalanırdı. Bir gün, ormanda büyük bir fırtına çıktı ve birçok hayvan yuvasını kaybetti. Puffy, hemen harekete geçti ve tüm hayvanları güvenli bir yere topladı. Fırtınadan sonra, Puffy ve arkadaşları, yuvalarını kaybeden hayvanlara yardım etti ve onlara yeni yuvalar inşa ettiler. Puffy'nin ormandaki son büyük macerası, eski bir efsaneyi keşfetmek oldu. Ormanın en yaşlı ağacında, çok eski bir efsaneye dair ipuçları buldu. Bu efsane, ormanın en eski sakini olan dev bir kaplumbağa hakkındaydı. Puffy, arkadaşlarıyla birlikte bu dev kaplumbağayı bulmak için yola çıktı. Uzun bir yolculuğun ardından, Puffy ve arkadaşları kaplumbağayı buldu. Kaplumbağa, onlara ormanın en derin sırlarını anlattı ve Puffy'ye büyük bir bilgelik kazandırdı. Puffy, artık ormanın bilge bir koruyucusu olmuştu. Ormandaki tüm hayvanlar, Puffy'yi sevgiyle anıyor ve onunla gurur duyuyordu. Puffy, dostlarının sevgisi ve ormana olan bağlılığı sayesinde mutlu bir yaşam sürdü. Puffy'nin hikayesi, ormanın her köşesinde anlatılmaya devam etti. Onun cesareti, bilgeliği ve yardımseverliği, ormandaki hayvanlar için her zaman bir ilham kaynağı oldu. Puffy'nin maceraları, ormanın nesiller boyunca süren bir efsanesi olarak yaşadı.